Efendim Karataysiz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir pazar günü sizlerle birlikteyiz. Evlerinize konuk oluyoruz. Hocam siz de hoş geldiniz Teşekkür evinize. ederim. Siz de hoş geldiniz. İyi Nasılsınız? yayınlar, İyi. iyiyiz hamdolsun. Siz nasılsınız? Çok şükür hocam, çok şükür. Şimdi kış ayları böyle artık kış kendini hissettire hissettire, soğuklar hissettire hissettire artıyor. Ama bir taraftan hastalıklar da artıyor. Biz hep öncelikle daha doğrusu siz bize hep korunmayı öğrettiniz. Hani hasta olmadan nasıl yaşarız? Korunmanın önemini bize anlattınız. Şimdi hem hasta olanların iyileşmesine faydalı olacak hem de hastalıktan koruyacak formüllere madde madde bu hafta ağırlık verelim. Çünkü çok soru var. Hepsini bir araya toplayalım. İşte hocamızın dediklerini nasıl uygulayacağız diyenlere de cevap verelim. İşte kristal kaya tuzuydu, gargaraydı, iyottu, ligoldü. Ne yapacağız, bunları nasıl kullanacağız diye çok soruyorlar. Bir taraftan da işte kış sebzeleri, bakliyat, onların önemine değinelim. Şimdi genel anlamda ilk soruyla başlayayım. Biz kışın sağlığımızı korumak için ilk adımımız ne olmalı? Ne yapmalıyız? Evet, ilk adımımız e, hakikaten e, temizlik malzemelerinden kurtulmamamız lazım. Kimyasallardan. Çünkü hastalıkların en büyük sebebi, yani bağışıklık sistemimizi Hı hı, çökerten en büyük sebep toksinler. hı hı, Bu ev içi toksinleri, okul içi toksinleri, işte AVM'lerdeki kokular, hı hı. şeyler, bunlar hakikaten dışarıdaki, yani açık havadaki, tabii açık havada da yine hava kirli diyoruz ama ev içi, iç mekan diyelim. İç mekandaki hava e, dış mekandaki havadan 1000 kat daha zehirli. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir kere ilk olarak onu kullanalım. Evin iyi havalanması çok önemli. Şey olarak kimyasalları her zaman söylüyoruz. Sokmamamız lazım. O çamaşır sularıydı, bulaşık sularıydı, efendim yumuşatıcılardı, kokulardı falan. Bunlar hakikaten vücudumuzun e, bağışıklık direncini, bağışıklık zırhını yok eden maddeler. Hücresel düzeyde. Yani istediğiniz kadar sıvı verin. Eğer hücreleriniz sağlıksızsa o sıvıların hiçbir faydası yok. Kola vurulan sıvılar. Bir de şey var, kışın en büyük yapılan hatalardan biri evlerde kalorifer yanıyor, dışarıda çamaşırlar kurumuyor diye. Çamaşırların evin içinde kurutulması ki özellikle bu işte sentetik yumuşatıcı, sentetik deterjan içeren. İşte bütün onlar havaya karıştığı zaman bunu yapıyor. Tabii dışarıda, dış havada, bir de kışın hastalıkların artmış olması daha çok kapalı mekanlarda, iç mekanlarda, kalabalıklarda bir araya gelmek. Aileler de olsa, işte okullar da olsa, işte sinemalar da olsa vesaire. Onun için mümkün olduğu kadar açık havada, dışarıda, soğuktan korkmayacağız. Şunu söylemek istiyorum. Soğuk hastalık yapmaz. Yani soğukta insan hasta olsaydı Eskimolar her dakika hasta olacaklardı. Veya kuzeyde yaşayanlar her dakika hasta olacaklardı. En sağlıklı insanlar onlar. Çünkü soğukta virüs yaşamaz. Hiçbir soğukta virüs yaşamaz. Onun için dışarıdan korkmayacağız. Evimizin hakikaten temizliğini de yine söylüyorum, sirkeyle yapacağız ve de İngiliz karbonatıyla yapacağız. Bir de şey var hocam, şimdi kaloriferler yandığında evin havası kuruyor ama bir taraftan da mesela bazı evlerde, merkezi sistem olan evlerde gece kaloriferler sönüyor ve ısı ayarında bir dengesizlik oluyor. Oradaki ısı ayarı dengesizliği, gece ısısının düşmesi vücutta bir hastalık yapar mı? Yapmaz. Yapmaz. İyice katiyen kesinlikle yapmaz. Yani ısı düşmesiyle ısı yükselmesinin hastalık yaptığı daha bilinmiyor kardeşim. Maalesef öyle şey oluyor. Eğer siz sağlıklıysanız, güçlüyseniz yapmaz. Ama tabii yatarken iyi korunmamız lazım. Bilhassa yaşlılarda yatak soğuduğu zaman ağrılarımız artar. Ama hastalık olmaz. Tutulmalar olur. Çünkü soğuk havada yattığımız zaman, bilhassa modern yataklarda yattığımız zaman, bu işte elyaftı, şuydu, buydu, bunlarda yattığımız zaman hakikaten vücut kalorifer de yanmadığı için, evlerde söndüğü için soğuyor, yataklar da soğuyor. Vücudun da ısısını alıyor. Vücudun ısısını alınca ne oluyor?
vücutta adelelerde kasılma oluyor. Adelelerde tutulma oluyor. İşte bel ağrıları artıyor. İşte diz ağrıları artıyor. İşte efendim sırt ağrıları artıyor. Bu ağrıların da sebebi o soğuk, vücudun soğumasındandır. Onun için ben her zaman söylüyorum, yün yatak, yün battaniye hakikaten kışın çok önemli. Tamam. Bir de tiril tiril giymemek lazım efendim. Evet efendim, dikkat edeceğiz. Şimdi biraz da tabii beslenme tarafına dönelim. Özellikle hani kış sebzeleri artık çıktı. İşte lahanaydı, karnabahardı, işte pırasaydı, havuçtu, patatesti. Özellikle toprak altı sebzeler, yer elması, soğan, sarımsak en revaçta olduğu zamanlar. Bunların önem sırasına göre sıralarsak bizim için en önemlisi hangisi mesela olmazsa olmaz? Vallahi hepsi önemli. Çünkü kış sebzeleri diyoruz ya, doğa zaten onu kışın bize bahşetmiş. Evet, Bunları kullanın diye. Biz niye kış sebzesi diyoruz? doğru. Yani doğa hakikaten bağışıklığımızı güçlendirmek için bunları zaten kullanın diye koymuş. İşte tabii ki en başta lahana geliyor. E, Karnabahar geliyor. Tabii pırasa çok önemli. Soğanlar çok önemli. Sarımsak çok önemli. Bunu her zaman biliyoruz, konuşuyoruz. Havuç önemli. Patates de önemli tabii ki. Yer elması da çok önemli. Bir de Kereviz. Kereviz de çok önemli. Bütün bunlar toprak altı. Ama toprak doğal olacak. Mineralli olacak. Ve de toprak pestisit olmayacak. Yani tarım zehirleriyle zehirlenmiş olmayacak topraklarımız. Ayda bir gidip de ziraat mühendisleri bilmem neler ilaçladınız mı demeyecekler efendim. Doğru söylüyorsunuz efendim. Her zaman tekrar ediyorsunuz bıkmadan, usanmadan. Biz de hep soruyoruz hocam size bıkmadan, usanmadan. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Bir de tabii şimdi kışın meyveler, özellikle narenciye, nar, işte muz gibi, elma gibi meyveler ön planda. Mesela sabahları kahvaltıda mesela hangisi bizim için uygun olabilir? Ölçümüz ne olmalı? Onu da soruyor izleyicilerimiz. Vallahi izleyicilerimize söylüyorum. Eğer ilaçlıysa hepsi zararlı. Hı hı. Çünkü hepsinin üstüne bal mumu koyuyorlar, şey koyuyorlar. Çocuk başı kadar elma olmaz. Çocuk başı kadar Washington portakalı olmaz. Bunlara dikkat edelim. En önemli meyve zeytindir efendim. Kışında, yazında, kahvaltıda en önemli meyve zeytindir. Zeytindir, zeytindir. Başka meyve yemeleri şart değil şey olarak. Bir de tabii istiyorlarsa biraz havuç gibi veya turp gibi bunlardan güzel turplar da var biliyorsunuz. Küçüğü de var, büyüğü de var. Tabii. Sağlıklı olarak bunlar yenilebilir. Peynire de çok yakışır. Evet. Peki bakliyatlar da kışın bizim için önemli unsur oluyor. Hem bitkisel protein kaynakları hem de evimizin olmazsa olmazları halinde. Onların faydası, önemi, ölçüsü ne olmalı? Orada ne söyleyebilirsiniz hocam? Şimdi bakliyatlar bir kere ithal olmasın. Kanada'dan ithal ediliyor maalesef. Maalesef. Bizim ülkemiz senelerce mercimek ihraç eden bir ülkeydi mesela. Fasulye ihraç eden. Yerli mercimek çok önemli. Kırmızısı var, yeşili var biliyorsunuz. Sarıları da vardır. Bunlar çok önemli. Hakikaten ithallerde Gedeoğlu ve de genetiği değiştirilmiş olanlar var. Onlardan mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Ve de ithallerden taşınırken mesela Kanada'dan buraya taşınırken o konteynerler içinde bromür tozu sıkılıyor. Dumanı sıkılıyor ki işte fare girmesin, işte küflenmesin. Hepsi zehirli, kusura bakmasınlar. Onun için yerli bulduğumuz zaman istediğimiz kadar yiyebiliriz. Tabii mercimek çorbası çok önemli. Yeşil mercimek çorbası da olabilir. Yeşil mercimek salatası olabilir. Kıymalı yeşil mercimek çok önemli. Diğer mercimek çorbamız pişirdiğimiz zaman soğanlı, patatesli annem yapardı. Bol tereyağlı. Çok çok lezzetlidir. Aynı zamanda da B vitamini çok ihtiva ettikleri için çok çok önemlidir. Mineral de ihtiva ettikleri için çok önemlidir. Fasulye, kuru fasulye çok önemli biliyorsunuz. Nohutun nişastası çok fazladır. Özellikle şeker hastaları veya
gluteni hassasiyeti olanlar nohuttan ve leblebiden uzak durmaları lazım. Ama nohutla kuru fasulye veya börülce veya baklayı karıştırmasınlar. Peki nohutu tahinle böyle bu özellikle Hatay bölgesinde, Antep bölgesinde yaptıkları gibi humus olarak yapsak. Şeker hastalarına dokunur efendim. Tahinle olsa bile. Tahin yesinler. Doğal tahin çok önemli dediğiniz gibi. Ama tahin mesela peynire de koyulabilir. Tahin efendime söyleyeyim salataya da koyulabilir. Doğal olacak yalnız. Yani burada tabii susam çok önemli. Susamın yağı da çok önemli. Sesame oil diyoruz. Hakikaten bütün ağrılara da çok iyi gelir. Sürdüğümüz zaman, şey yaptığımız zaman. Tahin bütün omega 3 ve omega 6 ihtiva eder. Şeyden de çok önemlidir. Yani keten tohumu deriz ya biz. Keten tohumu da çok önemlidir. Fakat tahinde keten tohumundan daha fazla omega 3 vardır. Bu gösterildi. Bir de ağır metallerin atılımı için de tahin Tabii önemli. vücudun hücrelerin de direncini arttırdığı gibi ağır metallerin atılımı da hepsini çok fazla şey yapar. Öngörülür yani atar vücutta. Zaten balıktan sonra bu tahin helvasının yenmesinin sebeplerinden biri odur efendim geleneksel olarak. Evet. Evet. Yani helva yiyemeyenler mesela bir kaşık tahin de yiyebilir aslında. Evet ama doğal tahin olacak. Tabii. Katkısı olmayacak. Soğuk Üç sıkı. kağıdı olmayacak. Evet, aynen öyle. Aynen zeytinyağında olduğu gibi. Et olarak etin önemini zaten her zaman vurguluyorsunuz. Evet, şu anda biraz şartlar gereği belki insanların ulaşımı zorlaştı ama belki sakatat burada vurgulayabiliriz hocam. Hani sofralarında haftada... Sakatat çok önemli. İşte kelle paça çok önemli biliyorsunuz. İç organlar çok önemli. İç organlar yani yabanda da mesela aslanlar hayvan öldürdüğü zaman ilk olarak karaciğerine, böbreğine şey yaparlar. Doğru Yerler, parçalarlar. Sonra öbür taraflara şey yaparlar. Sakatat burada çok önemli. Ayak paça her zaman söylüyoruz. Kemik suyu çok önemli. Bunlardaki vitaminler çok önemli. Bir kere C vitamini var. Omega 3 var. Ayak paçada. Kollajen var. Doğal kollajen var. İşlenmemiş kollajen var. İşlenmemiş mineraller var. İşlenmemiş hayvansal yağ var. Bunlar kışın bizi güçlendirecek. Kışın bütün virüslere, mikroplara, bakterilere karşı vücudumuzun hücrelerini sağlıklı ve kalkan olarak olmalarına sebep olacak çok önemli temel maddelerdir, temel ögelerdir. Tabii bir de yumurta çok önemli. Yumurtayı hiç unutmayalım. Yumurtanın beyazı ve sarısıyla yenilecek. Yani şimdi hala bana hastalar geliyor maalesef. O kadar çok korkutulmuş ki yalnız beyazını yiyorum diyor haftada bir. Haftada bir. Haftada bir yalnız beyaz. Ben de karşılıklı olarak diyorum ki günde 10 tane yiyin diyorum. Delleniyorlar tabii. 10 tane mi diyorlar böyle gözleri açılıyor. Hocam siz de şimdi hani bir haftada birden günde 10 tane deyince tabii. Yani mahsus yapıyorum şey olsun diye şok geçirsinler diye. Ama günde mesela en az 2 yumurta zaten bütün dünyada artık çok sağlıklı olduğu hani kabul edildi mi efendim? Edildi Ama efendim. Edildi. Ama bakın eski zamanda da değil de bizim arkadaşlar yani benim yaşımdaki grupta ve daha da gençler 70-68 yaşındaki hanımlar hamile kaldıkları zaman kaynanaları onlara 10 yumurta yiyin demiş Türkiye'de. Bunu söylemişler. Bu Çin'de yapılan bir şey. Çünkü süper besin. Tabii her şey var içinde. Yumurta süper besin. Kitaplarda anlatıyoruz. Burada Evet, şimdi söylemeye tabii, gerek yok. tabii. Hiç korkmayacağız. Tabii gezen tavuk yani dışarıda dolaşan tavuk, börtü böcek yiyen tavuk yumurtası olacak. Fabrikadan çıkan yumurtalar maalesef iyi değil. Kusura bakmasınlar. Tabii. Yani mesela Karatay Mutfağı kitabında çok güzel yumurtalı piyaz var mesela. Salata yapabilirler. Fasulyeyle yumurtayı birleştirebilirler. Tabii Karatay usulü pişirebilirler. Özellikle burada efendim buradaki tariflerle kışı çok sağlıklı geçirmeniz mümkün. Edinmemiş olanlara bir daha hatırlatmış olalım. Hem özellikle evinizde sirke, turşu, işte ev ürünleri yapmak istiyorsanız, kendi sucuğunuzu yapmak istiyorsanız değişik Ev yoğurdu, ev sirkesi. ev sirkesi hepsinin tarifleri var. Hem de hem yumurtalı yemekler, hem çorbalar, işte her türlü arayabileceğiniz tarifi
Karatay prensipleriyle bu kitapta bulabilirsiniz. Bizim Hatırlatmış yani olalım. geleneksel olarak bütün mutfağımızda, Güneydoğu'da, Doğu'da, işte Trabzon'da, Balkanlar'da, İzmir'de, Ege'de hakikaten geleneksel mutfaklarımız o kadar sağlıklı ki. Akdeniz mutfağı bir kere. Tabii, tabii. Yani Güzel. şimdi Akdeniz mutfağını uygulayanlar kalp krizi geçirmiyor diye şey yapıyorlar. Yayınlar çıkmaya başladı. Çoktan beri kalp doktoruyum ya. Ama işte bunun sebebi bu doğal olan bunları bol bol yemek. Ev yoğurdu çok önemli. Yani işte Olmazsa olmaz. ev yoğurdu çok önemli. Hakikaten ev sirkesi de çok önemli. Bunlar nasıl yapılıyor? Kitabımızda anlatıyoruz. Hiç korkmadan yememiz lazım. Mesela bizim mutfağımızda cılbır deriz. Yoğurtla beraber yumurta yenir. Yağ da koyularak üstüne. En sağlıklı, en doğal. Hı hı. Yani onu bütün gün yediğimiz zaman aç kalmıyoruz. Çocukluğumun yemeğiydi hocam. Hepimiz çocukluğumuz öyle geçti. Hepimizin çocukluğu öyle geçti. Şu olarak Evet. yani o suda haşlanır yumurta. Evet. Yoğurda katılır. İşte şey gibi yenir, çok önemli. Menemen çok önemli. Yani doğal bir menemen çok önemli. Şimdiden efendim kış hazırlıklarımızı yapınca mesela ben inanır mısınız 55 kilo şey yaptım, domates salçası. İnanırım hocam. Siz yaparsınız. Şey olarak pastörize olarak, yarısı da menemen için biberli. Köy biberi, köy şeyi. Bütün kış onu kullanacağım ben. Dışarıdan ben kışın hakikaten gidip domates almam. Dışarıdan gidip patates diyorum pardon, patlıcan almam. Yani şimdi işte bütün şeylerde, kanallarda işte domatesin fiyatı çok kadar oldu da kışın domatesin orada yeri yok zaten. Zaten o domates değil. Tabii. Ne tadı var, ne tuzu var. Hiçbir şeysi yok. Tarla gibi olması mümkün değil. Hiç değil. Onun için kıştan şimdiden hakikaten onları hazırlamamızda fayda var. Tabii lahana çorbası da çok önemli. Lahana biliyorsunuz dolmamız da çok önemli. İşte kapuskamız çok önemli. Yani bunlar bizim geleneksel yemeklerimiz. Biz yeni bir şey söylemiyoruz efendim. Doğru. Balkanlarda bir de lahanadan çiğ salata yapıyorlar hocam. Yani bizim burada incecik incecik kıyıyorlar. Ben de çok yaparım. Çiğden. Tabii. Her sofrada onu mutlaka yiyorlar. Tabii. Çiğ lahana. Mor yani. salanası, mor lahana da çok önemli. Mor lahana burada moru yaygın ama beyaz lahana salatası pek yaygın değil Türkiye'de. Ben çok yaparım. Fakat Balkanlarda beyaz lahana salatası neredeyse her sofrada yer Tabii. alıyor. İşte onu böyle zeytinyağıyla, kristal kaya tuzuyla, limonla Ovup tabii, yumuşatıp. tabii çok nefis oluyor. Buradan da bir tarif daha vermiş olalım. Bir de şimdi hocam izleyicilerimizin en çok sorduğu sorular. Şimdi Canan hocamız gargara diyor. İşte Lugol solüsyon diyor. Kristal kaya tuzu diyor. Karbonat diyor. Ama bunu çok geçiştiriyorsunuz. Şunu güzel güzel formülleri verin anlatın diyorlar. Şimdi burada bu programda bunu da biraz detaylandıralım. Çünkü korunmada çok önemli. Evet. Gargara ile başlayalım. Şimdi birincisi kristal kaya tuzlu gargara. Evet. Nasıl hazırlayacaklar hocam? Tuzumuz burada mesela. Ya şimdi tuzu gösterme. Bir bardak suya. Tamam. Şöyle. Tamam. Şu bir bardak su olsun. Bu bardak suya kristal olacak. Evet. Şöyle bakın. Yani öğütülecek. Öğütülmüş olmayacak. Evet. Bunu- Mercimek büyüklüğündeki kristal kaya tuzu. Evet bu şekilde. Şöyle göstereyim ben Şöyle ekrana. koyacağız. Evet. Şunun içine atabilirim. Bir bardağa bir tatlı kaşığı Evet şöyle bir kupaya veya Evet, bardağa tamam. hop döktü. karıştırdı. Tamam. Bununla burnunu temizleyecek. Boğazına gargara Evet. yapacak. Bunu burnumuzu böyle içine çekmesek bile şuramıza koyup Evet. veya bıyıklarımıza sürüp erkek Evet. milletinin Evet. onu çocuklara böyle ıslatıp Evet. nefesi açar. Tamam. Çok Aynı güzel. zamanda da mükozaları nemlendirir Hı hı. ve de orada virüslerin ölümüne sebep olur. Tamam. Harika. Yani burası çünkü kışın ağzımız ve burnumuz liman. Yani virüslerle Evet. karşılaştığımız liman buraya giren onu yok eder. Aynı zamanda da gargara yaparız. Hı hı. Gargara yaparız. Yutmayız. Ağzımızda şöyle 3 dakika dişlerimizi yaparız. Ondan sonra atarız. Tamam. Harika. Şimdi bunu aynı şekilde böyle tuzu koyup gün içinde yudum yudum da içebiliriz değil mi? Evet bunu gün içinde yudum yudum da bildiğimiz efendim pet şişeleri de değil de o pet şişeleri Cam versiyonlarında. cam versiyonlarına
koyup yine mesela diyelim ki bir cam 300 cc'lik diyelim. yine 330 cc'lik cam şişe. tamam, işte bir tane kaşık koyup Evet. yudum yudum içilebilir. İçilebilir. Bu hakikaten çok önemli. Bu bir. Bikarbonatı da aynı şekilde. İngiliz karbonatı da yine 300 içilebilir olan İngiliz içilebilir. karbonatını Evet, da eczanede satılan. eczanede satılanı şey olarak veya toptan alabilirsiniz. Ama içilebilir olacak. Çünkü diğer tuzlar gibi yani karbonat diyoruz ya, yemekte kullandığımız kabartma karbonatı değil. Evet. O değil. Hem işlenmiş oluyor hem içinde de kabartmayı yapan gluten. Glutenli. Onun için yine aynı şekilde bir bardak suya yine bir İngiliz karbonatı koyup Bir tatlı kaşığı. bir tatlı kaşığı koyup onu eritip banyoya koyabiliriz. Banyoda diş fırçamızı ondan, diş macunu çöpe. Bana şimdi kızmasınlar, kızarlar. Ama hakikaten ondan dişimizi de fırçalayabiliriz. Ve vücudumuzu da alkali kılmak için, alkali çok önemli biliyorsunuz. Virüsler alkali ortamda yaşamıyor. Kışında en korktuğumuz hastalıklar nezleydi, gripti, virüslerden dolayı. Çünkü 400 türlü virüs var. Vücudumuzda yaşadığımız rinovirüsler var. Onun dışında başka virüsler de var. Onlara hayat bahşetmemek için, yayılmalarını önlemek için bikarbonatlı mutlaka gargara yapacağız ve bikarbonatlı suyumuzu içeceğiz. Peki 330 cc'lik bir cam şişeye bir tatlı kaşığı İngiliz karbonatı, bir tatlı kaşığı kristal kaya tuzu koysak, ikisini Fış karıştırsak, diye kabarır. ikisi bir arada yapsak Olabilir. olur Olabilir mu? tabii ki. Tamam. Tabii. Bir de ikisi bir arayı da arzu ettiği gibi yapabilir efendim. Bunun bir kuralı, bir Şeysi yok. yok. Nasıl yani tat duyuları önemli. Bir tatlı kaşığı diyoruz. Belki o bazılarına fazla gelebilir. Azaltabilirler. Ama gün boyu kullanmalarında fayda var. Tamam, çok güzel. Çocuklara da böyle yapmalarında fayda var. Evet. Bir de tabii maden suyu çok önemli. Çünkü maden suyunda da mineraller var. Aynı kristal kaya suyundaki mineraller gibi şeye bakın. Maden suyunu da efendim evet şöyle biz bu sene onu keşfettik. Şu kadarcık şöyle 2 çorba kaşığı sirke koyduğumuz zaman çok güzel bir içki oluyor, haberiniz olsun. Harika. O da müthiş koruyucu. Çünkü sirke de alkali yapıyor vücudu. Evet. Ev sirkesi, doğal sirke, evde yapılmış doğal sirke vücudu alkali yapar. Limon da aynı şekilde. Limon suyu da içiyorum diyenler oluyor. O da yine alkali yapar. Ama onu da mesela tuzla içebilirler. O da çok faydalı. Tabii bütün bunlarla hepsi bir arada ne de var? Turşu suyunda var. Turşu suyunda ayrıca bilhassa lahana turşusu veya karnabahar turşusu suyunda da bunların hepsi var. Her gün içilebilir. Tansiyonum yükselecek diye korkmayın. Çünkü turşu suyunda kristal kaya tuzu kullanılır. Turşu suyunda sofra tuzu kullanılmaz. İsterseniz sofra tuzuyla bir turşu yapın. Nasıl vücut böyle oluyor? Yani sebzeler böyle çöküyor. Vücut da öyle çöker. Onun için sofra tuzu çok tehlikelidir. Zehirdir, zararlıdır. Bunu da burada söyleyeyim. Her tuz aynı değildir. Aynı kefeye koymayalım. Tabii rafine tuzla kristal kaya tuzunu her zaman birbirinden ayıracağız. Ayırt etmemiz lazım. Hekimlerimize de söylüyorum efendim. Beni suçlayan hanımefendi, doktor hanımefendiye de söylüyorum efendim. Buradan mesaj gitti efendim. Siz hocam maden suyunu söyledikten sonra doğal maden suyundan bahsediyor bu arada hocamız. Soda değil. O hani işte aromalı sodalar da değil. Sade doğal maden suyu. Ben onun içerisine bir çilek sirkesiyle denedim hocam. Muhteşem oluyor. Heh. Sonra elma sirkesiyle denedim. O da muhteşem Evet, oluyor. biz Bir de elmayla denedik. Bir de kızılcık sirkesiyle denedim. İnanılmaz muhteşem oluyor. Hakikaten. Tabii siz sirke yapıyorsunuz, onları buluyorsunuz. Onun için çok konuşmayın. Biz işte elma sirkesi aldığımız zaman, ev sirkesi aldığımız zaman onu kullanıyoruz. Elma sirkesi yeterli kardeşim. Peki hocam tamam. Ya yapıp öğrenebilirler, deneyebilirler hocam. Yoksa Yok, bizim halkımız çok tembel. Hazıra konuyorlar. 2 tane tıkla eve getirtiyorlar. Öyle kimse kalkıp uğraşmıyor. Kusura bakmayın. Bir de sirkeli tuzlu suyla gargaramız var hocam. Meşhur. Tamam, aynı şey tabii ki. Onu da bahsedelim. Gargara konusunu tam aydınlığa kavuşturalım ki bir daha soru gelmesin. Yine eğer sirkeli tuzlu suyla gargara yapmak isterlerse veya ayak banyosu yapmak isterlerse
Yine bir yemek kaşığı kristal kaya tuzu, bir yemek yani bir çay bardağı sirke şeklinde onu hazırlayıp ayak banyosu yapabilirler, gargara yapabilirler. Evet. Doğru mudur efendim? Gargara çok önemli. Sabah akşam çok önemli. Hastalanınca 3 kere 4 kere yapmak çok önemli ateşli kişilerde. Bir kere sirke ateşi düşürüyor. Aynen öyle. Yani doğal bir antibiyotiktir. Hemen antibiyotiğe koşturmayın çocuklarınızı. Bir de dayanabilirlerse sirkeli gargara yaparken su koymadan, sulandırmadan sadece sirkeyle tuzu karıştırıp yaptıklarında daha etkili oluyor. Onu yapamazlar. Peki. O olmayan şeyi söyleme şimdi. Peki hocam. Ya, Tamam. sirke der demez suratları asılıyor zaten. Tamam. Suyla karıştırın efendim siz. Dayanabiliyorsanız sadesini deneyin. Dayanamıyorsanız suyla karıştırarak Bakın yapın. yüksek ateşi düşürüyor dedim ya. Onda da seneler önce o yangınlar sırasında Bodrum'da, Akçabük'te 44 derece oldu. Ve benim eşim Ali sıcak çarpması sonucu bayıldı. Çok geçmiş. Ve zorla işte yatağa aldık onu. Ateşi 39,9'du. Yani 80 yaşında 39,9. Bütün vücudu sirkeyle yıkadım ben. Devamlı. Öyle fotoğrafları da var. Saf sirke. Saf sirke. Sulandırılmış değil. Tamam. Saf sirke. O kuruyor bir daha, o kuruyor bir daha. Öyle ateşini düşürdük. Bunu da burada söylemek istiyorum. Yani çocuklara için de hemen ateşi çıktı diye antibiyotiğe başlamayın. Veya ateş düşürücü doğru değil. Yani şey olarak ama çok yüksek olursa tabii hekimlerinize danışırsınız. Ama ilk başta önlem olarak hemen aslında eski usul bütün tarih boyunca yüzlerce yıl, binlerce yıl uygulanmış Evet. bir bilgiyi biz burada hatırlatmış oluyoruz. Hatırlatalım. Yani sirke ateşi düşürüyor. Vücudu sirkeyle banyo yapmak ateşi düşürüyor. Evet hocam. Bir de gelelim Lugol solüsyon meselesine. En çok sorulan sorulardan biri. Lugol solüsyon nedir? Nereden nasıl alacağız diyorlar. Şimdi Lugol solüsyon bildiğimiz iyot değil mi hocam? Eczanede hazırlanan bir solüsyon. Doğru mudur? Evet, hem iyot hem iyodür. Evet. Lugol odur. %5'lik ben Evet. hazırlatıyorum. %5'lik. %5'lik şey olarak. Yani bu asırlardan beri kullanılan bir şey. Hı hı. Yani iyot hakikaten bütün hastalıkları önlüyor. Ta asırlardan beri ilk çağlarda hastanelerde hastaların etrafına, hasta yataklarının etrafına deniz yosunları koyuyorlar. Ne olduğunu bilmiyorlar ama faydalı olduğunu havaya karıştığı için faydalı olduğunu yap. Sonra bunlar tabii ortaya çıktı ve şey olarak Lugol virüsleri öldürür, bakterileri öldürür. Şey olarak toksinleri öldürür ve çok önemli. Şimdi vücudumuzda yani Türkiye'deki benim hastalarımda çok düşük. Neden düşük? Çünkü halojen ailesi diye bir aile var. Bunlar bromür, klorür, florür ve de iyodür. İyot. Yani dördü bir şeydir. Aile. Bir ailedir. Fakat bromür kötüdür. Yani kara listededir. Klorür kara listededir. Florür kara listededir. Bunlar vücuda girdiği zaman zehirdir. Çok faydalı olan iyotun yani dördüncü kardeşlerinin kullanmasını, hücrelerin kullanmasını önlerler. Ve ülkemizde bu Hashimoto dediğimiz olayın artmasının sebebi, en önemli sebebi bu deterjanlardır. Bu bromürdür, florürdür, diş macununda bulunan florür ve klorürdür. Onlar iyotu vücutta kullanılmasını, her hücrenin iyoda ihtiyacı vardır. Vücudumuzda her hücrenin iyot reseptörü vardır. Onun için iyot çok önemli. İşte bak benim idrara bakacağız. Spot idrarda iyota bakacağız kardeşim. Gayet şey olarak. Yani bunu kendileri de gidip bir laboratuvarda yaptırabilirler. Hekimleri de bunu isteyebilir. Spot idrardaki iyot 1000 civarında olacak. 700 ile 1000'dir normali. Korkmayacaklar. İyot tedavisi önemlidir. Ama Türkiye'de iyot tedavisi maalesef bilinmiyor. Çünkü iyot tedavisi ben hastalarıma verdiğim zaman iyot bilhassa Hashimoto'su olanlarda TSH dediğimiz hormonu iyot tedavisinin başında yükseltir. Bu normal bir reaksiyondur. Ama bunu maalesef hekimlerimiz bilgileri eksik olduğu için hemen korkuyorlar. Ama iyot sana dokundu diye falan filan. Onun için iyottan korkmayacağız.
Bağışıklık sistemi için çok önemli. Gargara için bile çok önemli. Yani bir iki damla %5'lik dextrozda ağzımızı çalkaladığımız zaman, yıkadığımız zaman diş etlerine çok iyi geliyor. Bakın diş etlerine. Diş etleri hastalıkları oluyor ya. Evet. Evet. Oraya. Peki şöyle bir şey yapsak, yine 330 cc'lik cam bir şişeye bir yemek kaşığı iyot koysak, üzerine de bir yemek kaşığı kristal Bir kaya... yemek kaşığı mı? Bir dakika hocam, dinleyin, bir söyleyeyim, bir anlatıyorum şu anda. Hayır, yemek kaşığı koyamazsın, bitti. Hayır, gargara yapacağız, suyla karıştıracağız. Hemen bir günde kullanmayacağız. Mesela koyacağız, sabah akşam bir haftalık bitene kadar. Ağzımızda sadece gargara içmeyeceğiz. Yapabilir miyiz? Yani bir gargara 330 cc'lik bir şişeye ne kadar iyot koysunlar? Kaç damla? Ne kadar miktar? Bir tatlı kaşığı koysunlar. Tamam. %5'likten. Tamam. Ondan sık sık gargara yaptılar. İçine tuz da koysunlar. Heh, bir tatlı Ya, kaşığı. kristal kayısı tuzla birlikte. Heh, Evet. 330 cc'lik şişeye bir tatlı kaşığı Lugol solüsyon %5'lik, bir tatlı kaşığı kristal kaya tuzu, üzerine su dolduruyoruz şişenin ağzına kadar. Bunu güzel çalkalıyoruz. Sabah akşam ağzımızı onunla yıkayıp gargara yapıyoruz. Evet. Bu. Diş etlerine de çok iyi gelir. Tamam. Çünkü hem mikropları öldürüyor, bakterileri öldürüyor. Diş çürüklerini de geçirir efendim. Bakterilerin de vücuda girmesini virüslerin ve bakterilerin önler efendim. Şimdi diyecekler ki bir sürü gargara tarifi verdiniz. Kristal kaya kutusu dediniz, karbonat dediniz, lugol dediniz, sirke dediniz. Herkes bunu dönüşümlü de kullanabilir değil mi hocam? Hepsini aynı anda yapmaları gerekmiyor. Gerekmiyor. Keyiflerine bağlı. Allah ne verdiyse yapsınlar efendim. Aynen öyle. Bunu Ama ihmal etmesinler. Bu Evet. çok önemli. Çocuklara da alıştırsınlar. Aynı şekilde dişlerini de bir karbonatlı suyla mutlaka hem çalkalasınlar hem dişlerini ondan fırçalasınlar. bir de bir haftalık periyotlarla dönüşüm yapabilirler. Değiştirme Artık yapabilirler. keyiflerine şey yaparsa, nasıl kolaylarına gidiyorsa. Aynen Yani öyle. bir tanesini alır, onu devamlı kullanabilir. Aynı şey. Yani ben gargara yükünü üzerimden atmış bulunuyorum. Bütün soruları sormuş bulunuyorum. Artık efendim arzu ettiğiniz gibi siz Şimdi kullanabilirsiniz. dilimizde tüy bitti ama uygulamak size ait efendim. Evet efendim. Şimdi bir de hocam yine sorulan soru şu, hangi vitamin, mineraller bağışıklık açısından çok önemli diye bir son ek yapalım. Çünkü ayrı bir şekilde soruyorlar. Her hastalıkta ayrı soruluyor. İşte kalpte hangisi, işte bağışıklıkta hangisi. Bu konuyu da belki siz daha güzel bir özetle özetlersiniz herkesin anlaması için. Bunun da bir altını çizelim hocam ek olarak. Şimdi Son beni soru. delilendirmek için bunu soruyorsunuz değil mi? Hayır hocam. Ben kış hastalıklarından korunmak için Şimdi soruyorum. insan vücudu bir bütündür. Kalp ayrı değildir. Karaciğer ayrı değildir. Beyin ayrı değildir. Pankreas ayrı değildir. Mide bağırsak ayrı değildir. Memeler, yumurtalıklar, prostatlar bilmem neler ayrı değildir. Hepsi bir bütün. Hepsi bir bütündür. Bütün olarak buna yaklaşmamız lazım. Yok ben kalp için bu vitamini aldım. Karaciğer için bu vitamini aldım. Yok böyle bir şey. Bir, Ağzınıza en sağlık. önemli şey karaciğerin yağlanmasını önlemek. Tamam. Karaciğerin yağlanmasını önlemek çok önemli. Karaciğeri yağlandıran da monosodyum glutamat ve fruktoz, mısır şurubu. Bunlardan uzak duracağız. Şeker de tabii. Tamam. Tamam mı? Ama onun dışında vücutta şeker yüksek olduğu sürece şekerli ve işlenmiş bütün zehirler vücuda girdiği sürece vücudun bütün hücreleri gidiyor. Kalp ayrı, böbrek ayrı, o değil. Yok, D vitamini böbreği bozuyor, C vitamini böbreği bozuyor. Kardeşim önce siz kalkın da şu işlenmiş gıdaların ne kadar böbreği bozduğunu söyleyin bana. Aynen öyle. Pakete giren, reklam yapılıyor. Sağlık Bakanı bunu yasaklaması lazım. Tarım Bakanı bunu Gıda Tarım Bakancılığı. Bunu yasaklayın efendim. Mısır şurubuyla yapılmış bütün içeceklerin reklamı var. Senelerden beri ben bunu söylüyorum. Dilimde tüy bitti. Ondan sonra hangi vitamin iyi gelir? Bunlar vücuda girdiği zaman vitaminlerin de faydası olmuyor. Onu demeye çalışıyorum. Ama vitaminleri de önceki videomuzda konuştuk. Damardan alınabilenler çok faydalı. Ağızdan alınanların da hiçbir faydası yok. İçlerinde de iyi baksınlar. Titanyum dioksit var. O titanyum dioksit olduğu sürece onların hiçbir faydası yok. Yani titanyum dioksit koruyucu maddesi kimyasalı olmayan E171. vitamin ve mineralleri kullanmaya dikkat edecekler. Hangileri konusundaki detaylı cevaplar 5 Kasım videosunda çok detaylı hocamız anlatmıştı.
Ama ben burada altını çizmek için tekrar soruyu sordum. Görevimi yaptım. Efendim. Ağzınıza sağlık hocam. Çok İşte teşekkür mineraller ediyoruz. burada çok önemli. Bütün mineraller doğal olarak da kristal kaya tuzunda var. Korkmayın, tansiyonu da yükseltmez, vücudu da toparlar, hormonlarınızı da iyi çalıştırır efendim. Ağzınıza sağlık efendim. İyi. Bıkmadan, usanmadan bize katlandığınız için, bu sorularımızı cevapladığınız için, tekrar tekrar anlattığınız için çok sağ olun hocam. Allah razı olsun sizden. Ben de sizden teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Efendim bir sonraki haftaya kadar sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Karatay Sözü YouTube kanalında tüm videolarımızda takipte kalın.